Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Serbest Talks'un yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bugün yanımda Baran Kalaycı var. Selam herkese arkadaşlar. Hoş Nasılsın? bulduk. Sağ ol davetin için. Bayağı zaman oldu ya. 2 sene oldu Evet, mu? sen içeride söyledin şok oldum. 2 sene deyince. Arkadaşlar adamı 2 senedir görmüyorum Miami'de. Yani ben tabii Florida'da yaşıyoruz ikimiz de ama şimdi baktığın zaman Miami 3 saat 4 saat uzaklıkta, Florida büyük. Görüşemiyoruz. İş Evet. var, güç var. Zaman çok hızlı geçiyor. Sen 32 oldum dedin. Ben de Evet. 31'e gireceğim dedin. İnsanlar bizi böyle komşu gibi zannediyor. Herkes sanki yan yana bütün sokaklarda ama Evet. senin burada bir hayatın var. Benim orada bir hayatım var. Zor oluyor. Ara sıra sen geliyorsun ama Aynen. Miami'de yürümeye. Ama Aynen. Yine bazen denk olmuyor. Yine görüşemeyebiliyoruz abi. Evet. Sana bazı sorularım var. Hazır mısın? Olur abi. Sor. Sor gelsin. Bu serbest talk. Bayağı yardımcı. Serbest talk yardırıyoruz. Biliyorum konsepti zaten. İzledim videoların. Takipçilere de sormuştuk zaten birkaç soru. Onlardan da gelecek galiba. Evet, aynen. Senin sorularını bilmiyorum zaten ben. Evet. Hayırlısı. Şimdi abi benim de gerçekten merak ettiğim sorular var Okey. bu aralarında. Çünkü dediğim gibi biz bayağıdır görüşemeyince sorular benim de birikti. Yarışmayı bıraktın mı sen öncelikle? Direkt görüşüm. Abi bıraktım. Küçülmüşsün. Sönmüşsün. Sen küçülmüş. Abi yok, yarışmayı bırakmadım. Şöyle bırakmadım. En son zaten geçtiğimiz sene bir 5 tane yarış yaptım ben arka arkaya. Hı. Hemen hemen bir 5 hafta içerisinde Avrupa'da, Miami'de bir tane, geri kalan hepsi Avrupa'da 5 yarış yaptım. O 5 yarıştan sonra vücudumu bir dinlenmeye aldım. Yaklaşık 1 yıldır hiçbir ilaç kullanmıyorum. Benim zaten takip edenler yakından biliyor. Instagram'da da söylüyorum. Hı hı. Hiçbir ilaç kullanmıyorum yaklaşık bir 10 aydır. Vücudumu dinlendiriyorum. Ramazan'dan sonra muhtemelen ufak tefek başlayacağım. Hı. Yarışma bu sene yapmayacağım. Seneye var birkaç Hı. planım. Anladım. Seneye için. Ya bu sezon biraz off sezon olacak. Eksiklerimi tamamlamaya yönelik bir sezon geçireceğim. Çok çünkü kilo verdim. Size Hı. düştü. Kilo arttıracağım. Sonrasında prep yaparım yani. Çok güzel. Peki heyecanlı mısın tekrar bir yarışma yapmak için? Aradan bayağı bir zaman geçmiş. Abi şöyle, aslında o kadar geçmedi. Yani ben yarış yapalı yani 10 ay, bir sene geçti diyelim. Yani bizim her yarış heyecanlı. Her zaman yani yarışma konusu heyecanlandırıyor yani, o yarışma belirlemek, geri sayım yapmak vesaire ama Hı. tabii ki de yaş 32 oldu dediğin gibi, aslında çok normal bir yaş. Yani 35, 36, 37'lere kadar çok rahat yarışılıyor ama işte hayat telaşı olsun vesaire. İşte evlendik, ettik, gelecek planları derken Evet. yarışma vesaire biraz daha arka planda kaldı benim için aslında hayatımda. Hı hı. Biraz daha hobi gibi yapıyorum. Yani sevdiğim için yapıyorum zaten başından beri. Hı hı. O yüzden tabii ki de aynı heyecanla %100'ümüzü vererek yarış hazırlığı varsa o şekilde devam edeceğiz ama yani bir 23, 24, 25 yaşındaki gibi böyle hadi her şeyi işte yani sağlığını düşünmeden, işte o yaşlarda biliyorsun yani hiç ne olursa olsun diyorsun falan. Bu yaşlarda biraz daha çekiniyorsun bazı şeylerden. Bunlar yapmaya çalışıyorsun. Aynen. O yüzden de biraz daha sakin gitmeye çalışıyorum. Yani mantıklı olan da bence zaten bu. Evet, evet. Arkadaşlar bir anda bam diye girdim ama biliyorsunuz ben her konuğum geldiği zaman bir nasıl tanıştık diye bir açıklama yapıyorum. Şimdi biz Baran'la şöyle tanıştık. Aslında uzun bir olay. Hani biz tanışmadık bile aslında. Ben bizim okulda seni gördüm. Bizim Yeditepe'ye gidiyordum o zamanlar. Sen Evet. de o zaman gastronomi okuyordun. Aynen. Gastronomi, mutfak sanatı. Bizim sosyalin önünde görmüştüm seni. Aa dedim ben bu çocuğu tanıyorum. İşte Baran'a sen sağ uzakları eğitim vesaire o zaman yardırıyordun. Evet. Hani ben de takip ediyorum yani. Ben de senin takipçindim bu arada. Onun sonrasında benim Amerika muhabbetleri başlamıştı. Amerika'ya gidecektim. Green Card falan. Sen de o zaman herhalde Amerika'ya gitmek istiyordun diye hatırlıyorum. Evet, sana çıkmıştı. Ya gitme aşamasındaydın ya gitmiştin. Tam gidecektim. Gidecek Bir kadar miydin? önce. Aynen tam böyle ucundaydım. Edirne'deydim. Baktım Hı hı. dedim dedim Baran yazmış. Dedim ne alaka falan. İlk önce bir düşün. Ha dedim sonra Amerika muhabbeti herhalde. Sonra Evet. konuştuk seninle birlikte. Sen de gitmek istediğinden Evet. bahsettin. Sonra süreçlerden biraz konuştuk. Evet, ben aslında ilk 2015'te gitmiştim Los Angeles'a. Ha doğru. Sonrasında Evet. dönmüştüm. Sonra tekrar kalıcı olarak gelmenin yollarını arıyordum işte. Orada bir sana danışmıştım. Hani nasıl oldu, nasıl bitti, ne yapacaksın, ne edeceksin gibisinden. Hı hı. Böyle bir konu. İlk o zaman konuşmuştuk zaten. Seninle aradan bir 7 sene geçmiş. Çünkü ben tam Green Card'dan önce Evet. konuşmuştuk seninle. Üf, zaman hızlı geçiyor. Şu an aynı odada podcast çekiyoruz bak. Deseler de o zaman podcast kanalı açacağız. Baran'la beraber. Yorum. Gerçekten hayatta neyin getireceği, ne olacağı hiç belli değil olmaz yani. değil mi? Hiç belli değil. Abi benim başka sorularım da var. Hemen şöyle bir bakayım kenardan arkadaşlar. Sorum neymiş? Tamam. Bu güzel bir soru. Bakayım bunu bizim takipçiler mi sormuştu? Çağrı Ünlü. Soruyu Evet. demiş şöyle bir soru sormuş. Türkiye'de her şey yolundayken neden birden ABD? Evet.
Türkiye'de çok şükür her şey yolundaydı benim için aslında. Yani hani bazıları diyor ya, "Aa, neden kaçtınız?" falan. Yani öyle bir şey tabii ki de yok. Hala işlerimiz devam ediyor Türkiye'de. Ama ben Amerika'yı seviyordum. Yani sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi de spor ve yarışmalar. Yani ben buraya ilk gelmeye karar verdiğim zaman ki zaten amacım ve hedefim yani e, yarışmalarda işte IFBB Pro kartımız alırız. Burada bir sürü Pro kart, işte Pro yarışmalar var. Hı hı. Yarışmaları yaparız diyeydi. Ama yani eşimle tanıştıktan sonra zaten mecbur gelmem lazımdı. Eşim burada yaşıyordu. Bana da bir olanak açıldı buraya taşınmak için. Durum böyle olunca da bir de aslında işin aslını sana söyleyeyim. Yarışmalardan vesaireden de ziyade yani kendimi de biraz geliştirmek istiyordum. Hem İngilizce olarak, İngilizcem kötüydü benim. Hem dedim İngilizcem gelişsin. Türkiye'de çok şükür bir elimiz yağda bir elimiz balda, yani bir yere gidiyoruz. Takipçin olduğu için sen de çok iyi biliyorsun. Sağ olsunlar, kimse para ödetmiyor abi, bir hikaye at yeter şu bu. Yani o kadar konfor zonundaydım ki yani kendimi Türkiye'de daha fazla geliştirebileceğimin de mümkün olmadığına aslında karar vermiştim. Evet yani insanların tanıması güzel, geliyorlar, fotoğraf çekiliyorlar, konuşuyorlar vesaire. Bu evet egonu belki çok güzel besliyor ama içeriden de biraz sana uzun vadede zarar verdiğini ben kendim için düşündüm. Başkası başka şekilde düşünebilir. Bu yüzden de Amerika'ya gidip no name olarak, kimse tanımasın, burada kendimi geliştireyim, Evet. burada büyüyeyim. İşte farklı işler burada yapayım istedim. Hı hı. Çok şükür 4 sene oldu. Her şey güzel gidiyor. Allah'a şükür. Çok güzel. Abi Tuncay Kart almış, şöyle bir soru soruyor. Amerika'da arkadaş edinmek, sosyal bir çevre edinmek Türkiye'deki gibi kolay mı bir Türk için? Yani ilk başlarda değil. Özellikle İngilizcen yoksa, sen de çok iyi biliyorsun, değil. Çünkü yani biriyle zaten konuşamadıktan sonra, Anlaşamadık. anlaşamadıktan sonra, aynı dili konuşamadıktan sonra ortak bir paydada buluşamıyorsun. O yüzden benim zaten ilk senem burada çöptü yani. Hani gerçekten hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şekilde verimsiz bir yıldı. Sonrasında eşim sağ olsun, İngilizce onun sayesinde öğrendim diyebilirim. Evet yani anlıyordum, bir üniversite geçmişimiz var vesaire ama o speaking, Evet. cümle kurma biliyorsun bambaşka. Tabii. Çok pratik lazım. Özellikle her gün maruz kalmazsan İngilizceye Türkiye'deyken çok zor yani. Kesinlikle. Yeteneğin yoksa özellikle, benim yoktu. Eşim sayesinde İngilizceyi, speaking olaylarını çözdüm vesaire derken sonra spor salonunda arkadaşlar edinmeye başladım. Sonrasında işte birkaç Amerika'da, bizim o tarafta Miami'de birkaç markayla çalıştım. Onların üretimini yaptım derken bu tarzda hem iş anlamında hem jimde arkadaşlar edindim. Tabii bir sürü arkadaşım var şu anda. Tabii. Yabancı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar özellikle Baran'a ben bu soruyu da sormak istedim. Çünkü abi sen Türkiye'de bir hayatın vardı, bir konfor alanın vardı. Sen o konfor alanından uzaklaşıp Amerika'ya geldin ve burada neyin ne olacağı belli değil ve İngilizce bilmiyorsun. Evet. Yani aslında baktığınız zaman arkadaşlar sen bir risk aldın. Ve bu riskten de şu an çok daha gördüğüm kadarıyla mutlusun. Yani verdiğin kararlar hakkında. Evet. Yani ben de son videomda şöyle bahsetmiştim. Yani arkadaşlığın öneminden bahsetmiştim. Özellikle spor salonuna hepimiz gidiyoruz, antrenman yapıyoruz. Ve spor salonunda yaptığın arkadaşlığın da sanki bir leveli bir tık daha yüksek oluyor. Çünkü senin gibi disiplinli insanlar gidiyor. Senin mindset'ine uygun insanlar gidiyor. Kesinlikle. Ve anlaşabilmen çok daha kolay. Tabii. Ya o yüzden de zaten o son videoda arkadaşlar bahsettiğim olayı Baran da aslında burada çok güzel bir şekilde size anlattı. Yani spor salonları tamam güzel bir şekilde spor yapıyoruz. Bazen günümüz çok yoğun geçiyor. Evet. Hani yani stres atmaya gidiyoruz açıkçası. Ağır kaldırıyoruz falan, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ama onun yanında da bunun bize kattığı arkadaşlık seviyesi de var. Arkadaşlık var. Tabii. Yani Çünkü birlikte idman yapıyorsun. Sen bitir. Abi ben mesela arkadaşlık olarak da böyle en güzel arkadaşlıklarımı nedense spor salonunda tanıştığım arkadaşlıklardan kazandım ya. Abi neden? Çünkü adamın hayatı düzgün. Belli bir saatte geliyor. Belli bir disiplini var. Belli yani, ya başıboş adam gelmiyor. Evet. Gelse de siz hepiniz, bu videoyu izleyenler de biliyor, birkaç ay sonra geliyor gidiyor. Evet. Ama sen oraya düzgün bir şekilde her gün aynı saatte gidip yani bir şeye bu kadar odaklanıp yapmak, o adam zaten hayatta da evet belki çok para kazanmıyordur o dönem ama yani adam o disiplinini hayatına geçirmiştir. Evet. Ve o adamla iş de yapılır. Çoğu şey yapılabilir. Ben öyle görüyorum. Çünkü adam disiplinli bir adam. Evet. Yani benim de öyle. Şu anki antrenman partnerimle mesela bir sürü şey konuşuyoruz, iş konuşuyoruz, ediyoruz. Hani hem onu daha iyi tanıyabiliyorsun. Çünkü her gün berabersin adamla. Hem daha iyi tanıma fırsatın var. Hem de yani birçok şey yapabiliyorsun. Benim de öyle. Şimdi bu soru güzel bir soru. Ben de bunun cevabını merak ediyorum. Takipçiden mi bu da? Aynen, bu takipçilerden gelen bir soru. Bu son soru. Bundan sonraki sorular benden gelecek arkadaşlar. Burak Akıncı 45. Aha. 45 neresinin plakası oldu, hatırlıyor musun 45? Yok. 41 Kocaeli. 45 yok. 45 neresiyse yazın arkadaşlar yorum kısmına. Burak soruyor ki
Wolf'cim artık bitti mi? Yeni ürünler gelmeyecek mi? Evet, Wolf'cim, şöyle, onu da buradan ilk defa cevaplayayım o zaman. Daha önceden yani cevaplamamın bir sebebi de yoktu ama orası biraz yılan hikayesine dönmüştü. Burada da onu bir noktalayalım aslında izleyenler için. Wolf'cim'i biz 2018 yılında Nisan ayında 2018 Nisan'da kurduk ve çok güzel ses getirdik yani marka, yani yaptığımız koleksiyonlarla birçok aslında mesaj vermek de istedik. Bazı şeyleri kendimizce, anlayan vardır, anlamayan vardır. Sonrasında ben o işi, Wolf'cim'i, eski birlikte olduğum kadınla yapıyordum. O tasarım kısmındaydı. Ben de işin işte sosyal medya olsun, finans kısmı olsun, influencerlar kısmı olsun, işte fotoğraf çekimleri vesaire. İşin o kısmındaydım. Yani iş paydasını bu şekilde bölmüştük ve ortaktık. Sonrasında işte birlikteliğimiz, ayrıldık vesaire derken biz hala işi devam ettirmeye hani çalıştık. Moda'da bizim dükkanımız var. O dükkanla ilgileniyordu vesaire. Ben hala internetle ama tabii hiçbir şekilde eski tempoyu bir şekilde tutturamadık ve bazı noktalarda fikir ayrılıklarımız olmaya başladı. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Bunlar her business'ta olabilir. İlla ilişki yaşadığın birisiyle değil, normal bir partnerinle, arkadaşınla da fikir ayrılığına düşebilirsin. Biz de bir fikir ayrılığına düştük. Ve sonrasında işleri durdurma kararı aldık. Çünkü hani aynı yolda ilerleyemediğimizi düşündüğümüz için markaya daha fazla zarar vermek istemedik bazı noktalarda. Ama şu anda marka %100 bende artık. Ben markayı komple aldım. Ve çok yakın zamanda da başlayacağız. Onu da buradan Çok ilk güzel. defa söyleyeyim. Hani DM'ler geliyor böyle, bazı kişilerden kırmıyorum, cevap veriyorum ama ilk defa böyle bir, yani YouTube kanalında da onu söylemiş olayım. İnşallah yakın zamanda tekrardan üretime başlayacağız. Farklı bir konseptle geleceğiz bu sefer. Çok limited edition yapacağız. Çok az ürün yapacağız. Hemen bitecek muhtemelen ve bir daha o olmayacak. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Anladım. Bunlar planlarımızın arasında. Bunu da söylemiş olduk. Oh! Artık çıktı bu da arada. Aynen, bu da çıktı. Artık DM'lerden soru gelirse bu videonun linkini Link atarız. Aynen. Şimdi arkadaşlar, sizlerin sormuş olduğu sorular bitti. Bitti mi? Şimdi bende birkaç tane soru var abi. Dediğim gibi ben de önceden seni takip ettiğim için uzaktan eğitim muhabbetinden. Aynen. Türkiye'de Facebook'ta falan bayağı bir takipçim vardı senin ilk önce. Facebook'tan sonra Instagram oldu değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet abi. Aynen, eski zamanlar. Facebook'ta- 2016-2017 yılları. Onun daha da eskisi de o zamanlar asıl hype'tı. Yani ben şeyi hatırlıyorum. İnsanlar Türkiye'de Facebook'u şey diye konuşuyordu. Ya bir tane site var, akrabalarını buluyormuşsun diyordu insanlar. Ben o zamanlar sponsorlu reklam çıkıyordum yani, Evet, düşün. evet, Hani evet. biraz oraları erken keşfettik. O yüzden erken bir kitleye ulaştık. Sonra bitti şimdi. Emekli yeri oldu yani. Evet, evet. Şimdi abi benim sorum şu. Sen Türkiye'ye ilk uzaktan eğitimi getiren Evet. isim diyelim. Ben çünkü seni tanıyorum. Başkası varsa da ben bilmiyorum abi. Evet. Şimdi senden sonra çok fazla uzaktan eğitim veren trainerlar oldu. Personal trainerlar, danışmanlar vesaire. Bu işten anlayan insanlar ilk önce biraz şeydi. Birebir eğitim verme taraftarıydı. Daha sonrasında sen bir yenilik getirin, dedin ki abi uzaktan da olabilir. Böyle bir Evet. servisim var dedin. Sonra birebir eğitim veren insanlar, ya o zamanlarda benim tabii çok zaman geçti. Yanlış hatırlıyorsam düzelt abi. Hı hı. Hani bu uzaktan eğitime karşı çıkan insanlar oluyordu. Daha Çok sonrasında bir geçiş oldu. Yani birebir eğitim verenler uzaktan eğitime geçti. Sonrasında senin birkaç laf geldi galiba. Bir 6-7 yıl önce, tam hatırlamıyorum. 5 sene önce mi ne? 5 değil, daha da eskidir. Daha da mı eski? Laflardan bahsediyorsun. Evet, Çok evet. eski tabii, 5 sene değildir. Yani peki şu an ne düşünüyorsun abi? O dediğin kişiler, yani sana laf atan kişiler şu an uzaktan eğitimde satış yapıyor. Abi mecbur. Yani şöyle mecbur. Şimdi yeni bir şey çıktığı zaman insanların kabullenmesi zordur. Bu sadece bizim meslekle alakalı değil, birçok şeyde. İnsanlar yeni bir şeyi kabullenemez. Çünkü neden? Farklı bir şekilde oradan bir ekmek kazancı var ve sonunu çok daha farklı bir biçimde yapmaya çalışıyorsun. Aslında işe de yarıyor. Tartışmaya kapalı bir konu zaten. Ha bu arada yani hiçbir online koçluk veren kişinin şöyle bir vaadi yok. Yani biz birebir dersten daha iyiyiz. Öyle bir şey tabii ki de yok ama yani birebir dersin saatlik ücreti $100'ken 3 aylık coaching'e sen 150-200 dolar da alabiliyorsun. Yani herkes birebir koçluk da alamaz yani sonuç itibariyle. Doğru. Ama online coachingle sen bir yarışma hazırlığı bile yapabiliyorsun. Şu an herkesin Tabii. bildiği gibi yurt dışından koçluk tutup Türkiye'de yarışmaya hazırlananlar var. O yüzden yani uzun lafın kısası, evet böyle karşı çıkanlar çok oldu. Çok makara yaptılar. Biraz da yaşım da gençti o zamanlar. Onun da bence etkisi vardır. Ve böyle bir şey Türkiye'de de ilkti ama sonrasında
İnsanlar da yapmaya başlayınca, before after fotoğraflar da gelince, insanların feedbackleri vesaire derken zaten sistem insanları oraya sürüklemeye başladı. Hı hı. Yani o lafları söyleyenler de söyledikleriyle kaldılar. Evet. Şimdi abi biliyorsun bu sektöre seni getirdiğin için geleceği görme bir imkanın var. Böyle bir yeteneğin var senin. Peki ilerleyen yıllarda şu an sektöre baktığın zaman fitness camiasında Evet. sen yeni bir yenilik getirmek istiyor musun? Storylerinde bir şeyler yaptığını görüyorum ama bilmiyorum, Evet. belki bizim kanalda söylersin. Abi şöyle, önce bu öngörü olayından bir bahsedeyim. O konuda iyiyimdir. O konuda gerçekten şey yapmam yani, ben çünkü birçok sporcuyla da çalıştım. Şu an mevcut çalıştığımız kişiler de var, işte sponsor olduklarımız vesaire. Anlıyorum birinin internette patlayıp patlayamayacağını, işte fiziksel olarak olsun, internetteki duruşu olsun vesaire, veya internetteki duruşu o an belki çok doğru olmayabilir ama neleri ufacık değiştirirse nerelere gidebileceğini öngörüsünü yapabiliyorum. Bu konuda muhtemelen çok uzun süredir bu sektörde olduğum için mi bilmiyorum. Hani bu konuda iyiyim ve birçok kişiye de bu konuda bir şekilde yardımım dokunmuştur yani. Diğer konuya gelecek olursak, evet, yenilik var. Onu da ilk defa buradan söyleyeyim. Bu Türkiye'de hiç muhtemelen şu an yapılmadı diye düşünüyorum. Yapılsa muhtemelen haberim olurdu. Başka bizim camia haricinde, yani fitness ve vücut geliştirme haricinde başka sektörlerde mutlaka vardır ama bizim sektörde yok böyle bir şey. Nedir bu? Fitness mentorluğu, mentorship programlı. Yani bu ne demek oluyor? Biraz daha aç dersen, birçok online coaching yapan kişi var. Çok başarılı eğitmenlerimiz de var, sağ olsunlar. Birçok kişilere yardımcı oluyorlar. İnsanların hayatlarını değiştiriyorlar. Sadece bu fizik olarak değil. Gerçekten insanların hayatlarına dokunuyoruz biz. Evet. Ama bu işi birçok kişi de bilmiyor. Yani nasıl bilmiyor? Nereden başlayacağını bilmiyor. Nasıl para kazanacağını bilmiyor. Yani bizim için çok kolay gibi gözüken şeyler aslında bir başkasının için gerçekten çok zor ve bilmiyor. Aslında yani benim şöyle yapıp hemen sana cevabını vereceğim bir şey, adam belki birkaç ay onun cevabını aramakla uğraşıyor ama bu tecrübe. Evet. Ben de bu tecrübemi insanlarla paylaşmayı, bu 12 yıllık birikimi koçluk yapanlara, yapmayanlara, spor salonlarında, zincir salonlarda çalışan kişilere online coaching nasıl yapılır, nereden başlamalısın, hangi aşamaları izlemelisin, nasıl fazla income'ını, yani gelirini nasıl arttırabilirsin, bunları açacağım bir sistem olacak. Çok yakında zaten kendi Baran Kalaycı Instagram'ımda bunun duyurusunu yaparım. Tabii yani bunu böyle uzuna uzuna anlatırsak çok uzar bu ama genel hatlarıyla bir mentorluk vereceğim artık. Hı hı. Çünkü dediğim gibi yani 12 sene olmuş. Zaten Evet. bilgimiz, birikimimiz burada gerçekten iyi. Hı hı. Ve bu konudan da insanlar da bundan faydalansın istiyorum. Tabii, çok güzel, aslında bir danışmanlık hizmeti gibi mi? Danışmanlık hizmeti. Yani danışmanlık kesinlikle bizim bünyemize katılan kişilere bizimle çalışmış olacaklar. Benimle konuşacaklar. Yani direkt benimle telefon konuşması yapabilecekler. Step by step nereden başlanır? Yani sıfır, hiç internet sitesi olmayan birisi de olabilir. Zaten muhtemelen çoğunun internet sitesi yoktur. Ama yine de o kişiler nasıl içerikler üretebilirler, nasıl para kazanabilirler, insanlarla nasıl konuşabilirler ve elindeki yani müşterileri nasıl tutabilirler, uzun dönem onlara nasıl hizmet verebilirler, bunları göstereceğiz. Ve bununla çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Çok Yine net. ses getiren bir gelişme aslında. Kesinlikle. Türkiye'de Kesinlikle baktığınız ses zaman. getiren bir gelişme olacak. Çünkü yok böyle bir şey. Hı hı. İnşallah biz yaptıktan sonra da insanlar da bundan faydalanır ve hayatlarını birazdan konfor alanında yaşarlar. Çünkü biliyorum çok fazla mesaj geliyor bana. Yani sonuçta bir spor salonunda personal trainer'san eğer bir çalışabileceğin saat belli abi. Yani kaç kişiye ders verebilirsin? 100 kişiye ders verebilir misin bir günde? Evet. Veremezsin. Evet. Yani 10 kişiye verirsin, orada bile burana gelir ve yani kazanabileceğin para belli bir miktarda ve o senin muhtemelen hayallerin için yetecek bir para değil. Yani evet, belki güzel kendine göre bir şey yapabilirsin ama biraz daha fazlasını istiyorsan orada sıkışıyorsun. Yani bir sürü benim personal trainer arkadaşım var Türkiye'de yani. Bir sürü. Evet. Sıkışıyorlar, belli bir noktada sıkışıyorlar. Ben şunu da demiyorum. Hani benim sistemime katıl, bırak hemen spor salonu. Hayır, yani sen oradaki işine devam et. Ama gel, internet gibi de bir dünya var. Yani sadece senin oturduğun semtteki 3-5 kişiye eğitim verme. Git Evet. Diyarbakır'daki birine de koçluk ver. Almanya'da yaşayan birine de koçluk ver. Bu imkansız değil ve bunun için illa
10 bin, 100 bin takipçin olmana da gerek yok. Ben bu işe başlarken benim takipçim yoktu. Bunların hepsinin bir yolu var abi. Ama bu yolu işte herkes bilmiyor. Bilenler de söylemiyor zaten. Hani bu söylemez sonuçta. Bu bir secret. Ekmek parası. Tabii ki de. Ama ben de 12 senedir bu sektördeyim ve artık işin bu kısmına geçmem gerektiğini düşündüğüm için bu kısmına geçip dediğim gibi normal personal trainer'lara da orada bir faydamın dokunacağını biliyorum. Zaten bu işi yapan ama belli bir yerde sıkışmış öğrenci kapasitesini arttıramayan kişilere de yine oradan bir boost olarak yardımım dokunacağını biliyorum. Bu konuda da çok iddialıyım. İyi. Evet abi, bunu ilk defa buradan söyledim. Benim için de çok heyecanlıyım yani bunun için, bu iş için. Çok heyecanlandırıyor beni bu iş. Benim aklıma birkaç isim geldi Amerika'da bunu yapanlardan. Herhalde bunun Türkiye versiyonu gibi bir şey mi olacak? Abi bunu çok var. Amerika'da bunu çok yapan var tabii ki de. Çünkü burada milyonlarca koç var, yani bir sürü koç var. O yüzden bunu yapan olması çok normal. Aslında bu fikir benim zaten birkaç senedir aklımda olan fikirdi. Ben hep fikirlerimi böyle telefona, not defterine yazarım. Fikri hayata geçiremememin sebebi aslında, yani yapmamamın sebebi aslında sürekli kendimle bazı konularda çeliştim. Kendimi şey yaptım yani. Hep bir stopladım. Ama stoplamanın anlamı yok. Yani gireceğim bu işe, öyle söyleyeyim. Yani birçok kafamda bazı şeyler vardı yani. Çok böyle daha fazla uzatmak istemiyorum ama hani o yüzden yapmadım böyle 2-3 senedir. Ama aslında yanlış düşündüğümü sonrasında fark ettim. Ve şu anda net bir şekilde bu projeyi hayata geçiriyoruz abi. Çok güzel abi. Bildiğin kanalda da böyle bir duyuru yaptığın için teşekkür ediyorum yani açıkçası. Demek abi. Böyle bir beklentim yoktu. Evet. Arkadaşlar duydunuz. Baran'ın Instagram'ını takip edin. Aşağıda duyurusunu yapacaksın herhalde bu servis çıktığı zaman. Tabii. Bu hizmet çıktığı Tabii. zaman. Onun dışında abi benim son bir sorum var. Sorularım bitti aslında ama bu ekstra aklıma geldi. Eyvallah. Şimdi şöyle YouTube'a baktığımız zaman ya da Instagram'a, genelde fitness camiasına baktığımız zaman sen en eskilerdensin. Ben sonradan çıkanlardanım. Sen de çok eskisin ama. Hani ben de eskiyim. Yani 2016-2017 zamanları. Evet. Güzel zamanlar. Senin atletik fizik herhalde yarışmaları Ben zamanı. 2013'te yarıştım. 2013'te mi yarıştın? İlk şampiyonluğum 2013. Arkadaşlar bayağı eski zamanlar ama sana sormak istediğim soru şu abi. İlk sen sektöre girdiğinde atıyorum birkaç sene sonra falan fitness camiasında ilk 10 kişi ya da aklına gelen ilk isimlerini say desem. Hani sen fitness'tayken atıyorum seni takip ettin ya da seni sonradan takip ettin ya da birkaç sene sonra o millet demek piyasaya girmeye başlıyor, içerik üretmeye başlıyor. Instagram'da fitness influencer'lar çıkmaya başlıyor dediğinde aklına kimler geliyor Türkiye'de bu camiaya ilk giren insanlar? Güzel soru. Böyle bir şey beklemiyordum. Evet. Güzel soru. Şaşırtıcı arkadaşlar. Serbest Talks. Bak aklıma geldi. şu Evet, anda. yani burada şu an sayacağım kişiler arasında konuşmadığım kişiler de vardır ama hepsini söyleyeceğim yani, hani Söyleyebilirsin. şey yok. Kim vardı? Bir kere Kenzo Karagöz vardı. Evet benim de aklımda Kenzo var. Kenzo Karagöz var. Buradan selam söylüyoruz. Onunla hiç tanışmadık. Yani hiç nasip olmadı tanışmak. Ama o da bayağı Ramazan, şu an hatta Ramazan'da da o sürekli vloglar çekerdi, hatırlıyorum. Ramazan diyeti falan İzliyordum. çekiyordu Evet eskiden. evet. Aynen. Küçük kaplarda falan böyle. Not diyorum böyle bitkisel şeyler yani değil mi? O kadar detayını hatırlamıyorum ama Hatırlıyorum. şey abi, yapıyorum. izliyorduk adamı ya. Güzel motive oluyorduk buradaki. Evet. Teşekkür ediyoruz zamanında yani. Beni Evet. motive ettiği için özellikle. Evet. Kenzo Karagöz vardı. Sheridan Brothers vardı. Biliyorsundur. Evet Shedbras'ta ben de onu Ha. izliyordum eskiden. Onlar vardı. Onlar Kenzo ile araları iyiydi onların hatta. Yani Almanya'dalardı, öyle diye hatırlıyorum. Yanlışım da olabilir, bilmiyorum. Kim vardı başka? Ağır Sağlam vardı galiba. Ağır Sağlam. Furkan vardı. Doğru. Furkan bir, vardı. bir arkadaş daha vardı. O Evet. ismini hatırlayamadım. Furkan'la da hiç tanışmadık galiba. Hatta evet, onu da şu an burada söyleyeceğim. Yani neden belki tanışmadık, bir sebep olabilir. Yani biraz magazin olacak ama. Söyle abi. Dersen silersin ha. Instagram şöyle. bizim sayfaları paylaşır keser. Biz bir dönem işte Sheridan Brothers'la beraber bir video işte çekiyorduk bir ara. Eski 2016-2017 yıllarına falan işte Türkiye'ye gelmişlerdi. Sonrasında biz Ağır Sağlam'la aslında video yapacaktık. İşte Sheridan Brothers'ın arası iyiydi onunla. Sonrasında o benim için şöyle bir cümle kullanmış. Yani bu arada bilmiyorum, hani öyle demişlerdi. Abi ben ilaç kullanan birisiyle video çekmem demişti. Sene kaç bu arada? 2016-2017 falan galiba. 2017. Baya evet. Bayağı eski. 8 sene falan o. Belki unutmuştur bile herif yani. Evet. Hani öyle bir cümle kullandıktan sonra da ben yani tanışmak da istemedim. Hani niye öyle bir şey? Evet, ilaç kullanıyordum çünkü yarışmacıydım. Ama onunla öyle şeyimiz olmadı yani. Ondan sonra yani
Başka kim vardı? Sana bir kanal söyleyeyim. Bu kanalı biliyorsan mükemmel derim ki helal olsun derim. Bir tane kanal vardı. Saçları yoktu, kel adamlar böyle spor yapıyorlar. Genç kişi, genç. Genç Genç fit oyu. Onlardan bahsediyoruz. selam. Evet. Yani isimleri dahi şu an aklıma gelmiyor. Kusura bakmasınlar izlerlerse ama o kanalı da hatırlıyorum tabii ki de. Başka kim vardı ya? Sen biraz ipucu verebilirsin. Ben hatırlıyorum diyebilirim. Sen hatırlıyorsun. New York. Personal Trainer New York. Evet, Savaş Cebeci. Savaşları. Savaş Cebeci vardı. O tahta önünde çektiği videolar. O zamanlar prime dönemler. Evet, sonra Onunla da hiç tanışmadım. Bu arada benim saydıklarım gerçekten hiçbiriyle tanışmamışım. İlginç değil mi? Yani Piyasadayız. evet. Bir şeyle tanıştık işte. Shredded Brothers'la şeyimiz vardı. Diğer hiçbirisiyle gerçekten hiçbir sohbetim olmadı yani. Çok enteresan bir şekilde. Yani denk gelmedik yani. Sonra. Benim aklıma gelenleri söyleyeyim. Söyle. Senin oradan Evet, var. çünkü unutmuş olabilirim. Hani. Evet, yani en eski olarak işte Kenzo'yu saydık zaten. Evet. Onun sonrasında Genç Fit. Evet. Onun sonrasında işte Cenk Hoca var. Aboneleri vardı. Nasıl? O Genç Fit'in bayağı bir abonesi vardı. Evet, zamanında yani o zamanlardaki 10.000 abone şimdinin 500 abonesi falan, 500 abonesi falandı yani. Onun sonunda Cenk Hoca vardı. Meter'leydi. Meter miydi? Meter. Onun sonrasında bunlar tabii benim ilk YouTube'a girdiğim zamanlar. Yani bunlar benden önce olan insanlar. Evet. Onun sonrasında Savaş Cebeci var. Dediğim gibi tahtada izlerdik, öğrenirdik bir şeyler. Evet. Onun sonrasında şöyle bir düşünüyorum. Ağır sağlam biz Furkan'la tanıştık biliyor musun? Doğru. Antalya'ya gittiğimizde bir Türkiye şampiyonası vardı. Orada denk geldik, tanıştık Furkan'la. Tanışmışlığım başka kimlerle var? Ya bu kişiler sektöre gerçekten emek veren, uğraşan, eden, fitness camiasının gelişmesini sağlayan kişiler. Fikir ayrılıklarımız olmuş olabilir. Beni ilaçlayayım diye sevmemiş olabilirler zamanında. İşte ne bileyim biz de uyuz olmuş olabiliriz. Ulan demişsindir zayıf herif ne yapıyor? Ama yani bir şekilde bir yere hizmet verdiler. Kitle kazandılar. Saygı gördüler ve herkes yani bir yerlere getirdi kendini. O yüzden hepsi için tabii ki de Tabii. güzel yani süreklilik, YouTube özellikle orada süreklilik gerçekten saygı duymayı hak ettiren bir şey. Çünkü biliyorsun algoritma gidiyor vesaire. Tabii ya. O zamanlarda bir de baktığın zaman mesela fitness daha Türkiye'de yeni popüler olmaya çalışıyor. Yeni zincirler çıkıyor. Normalde herkes mahallesinde hangi salon varsa o salona gider. Yani ben öyle büyüdüm. Ben mahalle salonunda 4 sene 5 sene antrenman yaptım. Hiçbir zincire de gidip kayıt olmadım Türkiye'de bu arada. Evet. Hep aynı mahalle salonunda, sonra başka bir mahalle salonu. Evime daha yakın olsun, şu olsun, bu olsun. Her neyse onun sonrasında işte abi bu zincirler falan çıktı. Sonrasında fitness'lar, YouTuber'lar, Instagram falan derken o ilk bir hype vardı arkadaşlar ve o hype gerçekten çok güzel bir hype'tı. Evet. Hani biraz çekişmeli oluyordu, atıyorum birisinin kanalı daha büyük, birisinin daha küçük, birisi daha farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkesi bir şeyler deniyordu. Ben de o deneyenlerden birisiydim açıkçası. Ama fitness camiasının şu an bulunduğu konuma baktığım zaman çok fazla influencer var, çok fazla gelişti bu sektör, çok fazla spor salonu açıldı. Ve aslında bakmış olduğun zaman ülkede bence güzel bir katkısı oldu bunun. Abi olmaz mı? Bu arada yani şu an sen konuşurken de düşünüyorum bir yandan. Hani ben şeyi takarım kafayı biraz. Yani birini unuttum mu acaba ayıp olacak mı vesaire. Yani Berkay var mesela, Berkay Türkkan. Aynen. O da yani YouTube'da çok eski mi hatırlamıyorum gerçekten ama en azından online coaching'de çok eski o da. O da sektöre birçok şey yapmıştır. Şimdi Instagram'ında keza aynı şekilde bir sürü bilgi içerikleri falan çekiyor. Ona da bir respect Tabii. Arkadaşlar şey burada yani bazen dediğim gibi ben bir anda sordum bunu Baran'a. Evet, bir anda sordum. Beklemiyordum. Bunu zaten öncesinde konuşmadık. Benim de aklıma geldi. Ulan iki tane eski bir adamız. Evet. Bir konuşalım yani bu sektöre faydası olan insanlar varsa ve ismini şu an hatırlamadığımız insanlar varsa şimdiden kusura bakmayın. Yani gerek benim gerek bilmiyorum, Baran da büyük ihtimal aynı şeyi düşünüyordu. Ben teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar insanı spora başlattık. YouTube işte Berkay, Mustafa Yıldız aynı şekilde. Mustafa. Yani bunlar bizim sektörde çok uzun zamanlar olan, içerik üreten kişiler. Yani geliştiyse sektör ben ve bu arkadaşlar sayesinde oldu. Şimdi yeni nesil geldi. Evet. İşte bizden bir sonraki jenerasyon geldi. İşte Göktuğ olsun, işte Hikmet olsun. Evet. Birçok kişi yani hani buradan gerçekten yani kusura bakmasın unuttukları birçok kişiyi severek sayarak takip ediyorum. Bu kişiler fitness camiasına
çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ben çok fazla uzatmayayım. Bütün sorularımızı sorduk. Ya. Çok teşekkür ederim. Abi ne demek. Bir dahakine Geldin. sen geleceksin inşallah. O da bitti. Evet. Bir dahakine benim kanaldayız. Bu sefer ben sana soracağım. Evet arkadaşlar, Barın'ın da bir podcast ayrı bir kanal mı olacak yoksa aynı kanaldan mı devam edecek? Bizim ayrı var bir tane zaten. Aha, o yüzden Olimit devam edecek. Kalaycı Olimit Podcast diye. Orada zaten bir 10.000 abone falan yapmıştık. Podcast sadece oradan paylaşıyoruz ama belli de olmaz. Süper, süper abi. Ben de söz vereyim. Buradan Miami'ye gideceğim arkadaşlar. Bir sonraki programda ben de sendeyim. Eyvallah. Sözü aldık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Baran'la çok güzel bir, dediğim gibi, bir program oldu. Çok bir podcast oldu aslında. Random sorular oldu. Bilmiyorum, belki Evet. biraz da magazinsel şeyler de konuşulmuş olabilir. Olsun abi. Yapacak bir şey yok ya. Artık iki eski adamı dinlemiş oldunuz bu sektörde. Aynen. İki fosili. Dediğim gibi artık 30'u geçmişiz. Ben bu sektöre başladığım zaman üniversite 2. sınıftım. Yani 21-22 yaşında adam. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yani yaşlanmadık abi o kadar da. O kadar da ölmedik. Yani Genciz, genç. her yaşın bir kendi güzelliği var. Her nokta ayrı güzel. Çok şükür. En önemlisi sağlıklı olmak. Ve bir şekilde insanlara hala faydalı olmayı düşünüyoruz sonuçta. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan bu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Eliniz kırılmaz. Versin. Abi YouTube Yani- kanalına çekmek ne güzel oluyor. Yani Direkt- beğenin, parayla değil. Beğenin ya, bakın buradan geldik. 3,5 saatlik yoldan geldik. Beğenin. Bize de motivasyon olsun. İnanın yani. Hani motivasyon oluyor çünkü. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.